Bilinmeyene giden yol, genellikle konfor alanımızın çok uzağındadır. Bugün, Anadolu'nun kalbinde milyonlarca yılın sessizce fısıldadığı bir sırrı aramak için çamurlu yollardayız. Hedefimiz, dünyanın en nadir jeolojik olaylarından biri. 3 yıl önce İzlanda'da bir gayzer patlamasını yakından seyretmiştik. Bu uçsuz bucaksız tuz gölünde ateş yok, buhar yok. Suyu yukarı iten şey magma odasındaki kızgın ısı değil. Burada doğa kendi fizik kurallarıyla bizi şaşırtmayı seçiyor. Gitmek oldukça zor çünkü sulak bir yer, bataklık gibi ve çamur. Bastığınız yer batabiliyor, o yüzden bitkilerin üstüne basarak ilerliyorum. İleride gördüğünüz gibi toprağın rengi değişiyor. Klasik bir geyseri yer altında pişen dev bir düdüklü tencereye benzetebiliriz. Ama Ulukuşla'daki bu geyserin yakıtı tamamen farklı. Burada başrol oyuncusu karbondioksit gazı. Yeraltı suları derinlerdeki karbonatlı kayaçları asit gibi çözerek ilerlerken büyük miktarda gazı da hapseder. Kapak kapalıyken gazoz şişesini iyice çalkaladığınızda gaz sıvının içinde görünmez bir baskı altında bekler. Fakat bir çıkış yolu bulduğu an basınç düşer ve o meşhur fıs sesiyle birlikte gaz sıvıyı önüne katıp dışarıya, özgürlüğüne doğru fışkırır. İşte Ulukışla'nın kalbindeki nabız tam olarak bu gazoz şişesi etkisidir. Aslında bu jeolojik fenomenin kökeni teknik bir araştırmaya dayanıyor. 1960'lı yılların başında bölgenin hidrokarbon potansiyelini belirlemek amacıyla derin sondaj çalışmaları başladı. Amacı endüstrinin ihtiyaç duyduğu, yani siyah altın olan petrolü bulmaktı. Ancak matkaplar beklenen rezervuara geçip derinlere indiğinde petrol yerine bu basınçlı su sistemlerine ulaşıldı. Hedeflenen kaynak bulunamayınca kuyu teknik olarak kapatıldı. Fakat açılan bu yapay kanal doğanın kendi nefesini dışarı vermesi için kalıcı bir pencereye dönüştü. Ta ki yıllar sonra bir sosyal medya paylaşımı bilim dünyasının dikkatini buraya çekene dek. Aksaray'ın Ulukışla köyü yakınlarında yalnız ama istikrarlı bir şekilde atan bu nabız artık dünya literatüründeki yerini almıştı. Olayı gözlemlemek için ilk sondaj noktası olan Ulukuşla bir gayzerine ulaştık. Gazoz şişesi etkisini görebilmek için uzun süre bekledik. Ancak hava şartları oldukça sertti ve yer altındaki gaz birikimi henüz kritik seviyeye ulaşmamıştı. Bu yüzden bir seçim yapmak zorunda kaldık. Bu keskin soğukta orada beklemeye devam mı edecektik, yoksa başka bir noktaya mı bakacaktık? Pes etmek yerine gökyüzündeki gözümüzü serbest bırakıyoruz. Drone'umuz yaklaşık 5 kilometre ötede bozkırın ortasında devasa bir göz gibi parlayan bir başka oluşumu fark ediyor. Ulukışla 4, Ulukışla 1'in nazlı sessizliğinin aksine burası sürekli atan bir kalp gibi. Ulukışla 4 sıradan bir gayzerden çok daha farklı. 1960'lardan beri neredeyse kesintisiz bir şekilde püskürüyor. Bu kuyu Tuz Gölü'ne çok yakındı. Tuz Gölü'nün kıyısı mevsime göre ileri geri değiştiği için bu kuyuda gölle sürekli etkileşim halindeydi. Havadan baktığınızda toprağın üzerine işlenmiş devasa bir hedef tahtası görürsünüz. Kaynağın ağzındaki 20 metrelik huni şekilli havuzu çevreleyen, biri 50, diğeri tam 300 metre çapında iç içe geçmiş iki devasa su yayılış alanı. Bu beyaz izler, kaynaktan çıkan tuzlu ve karbonatlı çökellerin zaman içindeki hatıralarıdır. Akışın zaman zaman değişen ritmini anlatan jeolojik birer parmak izi. Şimdi Ulukışla 1'e dönelim. Bu gayzer adeta saat gibi çalışıyor. Her 2,5 ile 3 saatte bir dışa vurum gerçekleşir. Önce göl yüzeyinde hafif bir hareketlenme başlar, ardından su 80 santimetreye kadar yükselir. 16 dakika süren bu coşkulu püskürmeyi 14 dakikalık sakin bir geri çekilme izler. Yarım saat süren bu döngü yer altındaki devasa bir rezervuarın nefes alışverişidir. İlk bakışta bu su değdiği yerde yaşam izi bırakmıyor gibiydi. Yapılan testlere baktığımızda tuz oranı çok yüksek. Ayrıca magnezyum ve sülfat da çok fazla. Bu yüzden su içmeye, tarıma da elverişli değil. Suyun değdiği alanlar beyaza dönmüş, zemin iyice zayıflamış ve zamanla boş kalmış. Bu yüzden diğer kuyuları orada bulunan çiftçiler beton ile kapatmış.
Ancak hayat en imkansız köşelerde bile kendine bir yol bulur. Bu zehirli ve tuzlu suların içinde mikroskobik mücevherler saklıdır. Diatomlar. 5 farklı tür, çoğu canlıyı anında öldürebilecek bu cehennemde keyifle yaşıyor. Yaşam, sadece ormanlarda veya okyanuslarda değil, bu küçücük, unutulmuş su birikintilerinde bile ne kadar inatçı ve dirençli olduğunu kanıtlıyor. Bölgenin çevresinde yükselen görkemli volkanik dağlar, bu geyserlerin doğrudan ateşten geldiği düşüncesini doğurabilir. Ancak bilimsel veriler farklı bir hikaye anlatıyor. Volkanik kütleler 70 kilometre uzakta ve güncel bir gaz salınımı yok. Buradaki güç, derinlerdeki graben yapısının ve tortul tabakaların yarattığı o yüksek karbonatlı basınçtır. Belki de doğanın bize sunduğu bu beklenmedik hediyenin asıl değeri, bize hala keşfedilecek ne kadar çok şey olduğunu hatırlatıyor. Bu kısa belgesel serilerin devamı için kanalıma abone olun, videoyu beğenin ve değerli görüşlerinizi paylaşın lütfen.